Denedim beğendim mi serisinin yeni bir bölümündeyiz. Şimdi ben dondurulmuş barbunya güzel oluyor mu diye test edeceğim. Dondurulmuş barbunyayı paketin arkasındaki tarifte belirttiği gibi bir tencereye koydum, su doldurdum ve kaynamaya bıraktım. Barbunyalar donuk haldeyken konacakmış buraya. Bir yarım saat kadar kaynadıktan sonra haşlanması devam edecek. Daha sonra süzüp diğer işlemlerine devam edeceğiz. Paketin arkasında pişirme önerisi de var zaten. Biraz küçük yazıyorlar. Ben bunu okurken de fotoğrafını çekip zoomlayarak okuyorum açıkçası. Buradaki talimatlara göre pişireceğim. Şimdi haşlanan barbunyanın üzerinde köpük oluştukça köpüğünü alıp atacağım. Şimdi haşladığım barbunyaları süzüyorum. Bunun kuru barbunyaya göre bir avantajı var. Kuru barbunyayı işte suda çok beklet, düdüklüde haşla gibi dertleri var. Bunu normal suda haşlayabiliyorsunuz. Hani taze barbunyaymış gibi. Mevsimi değilse bile dondurulmuşun kuruya göre böyle bir avantajı oluyor. Tencereye bir miktar sıvı yağ koydum. Şimdi tarifte belirttiği kadar soğan koyuyorum. İsterseniz kendiniz soğan doğrayabilirsiniz. İsterseniz de bu dondurulmuş soğanlardan kullanabilirsiniz. Ben tarifte belirttiğinden birazcık daha fazla soğan koydum. Soğan tadını seviyorum çünkü. Şimdi soğanı kavuracağım. Soğanı 1-2 dakika kavuruyorum. Şimdi içerisine biraz domates salçası ekleyeceğim. Şimdi bunun üzerine süzdüğüm barbunyaları ekleyeceğim. Bu dondurulmuş barbunyanın içerisinde havucu falan da var. Onunla da uğraşmamış oluyorsunuz. Çok az şöyle çeviriyorum ve üzerine su ekleyeceğim. Yine tarifte yazdığı kadar sıcak su ekliyoruz. Yaklaşık 4 su bardağı kadar sıcak suyu ekledim. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynayınca altını kısacağız. Kapağını yarım kapatıp 30-40 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Kaynadı. Şimdi altını kısık ateşe getiriyorum. Evet. Ve kapağını yarım kapatıyorum. Şu şekilde aralık kalacak. Şimdi 30-40 dakika bekleyeceğiz. Şimdi 30-40 dakika geçti. Pişme süresi doldu. Buna şimdi yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim ve karıştıracağım. Böyle de 1-2 dakika piştikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Barbunya zeytinyağlı olduğu için soğuk yiyeceğiz. Dondurulmuş barbunyayı denedim. Yapması da çok pratikti. Tadı da çok güzel. Kesinlikle tekrar alacağım.